Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat ayrılan şahane bir mayasız katmer tarifimle geldim. Her zaman yaptığım bir tariftir. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Katmerin hamuru için yoğuracağım kaba 4 su bardağı unumu ilave ettim. Hemen ortasını havuz şeklinde açıp 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettikten sonra 1 su bardağı suyumu öncelikle unumun içerisine ilave ettim. Hamuru şöyle biraz karıştırdıktan sonra hemen kenarda duran yarım bardak suyumu da içerisine azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 1,5 su bardağı kadar su kullandım. Sizlerin kullanacağınız suyun miktarı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Azar azar ele yapışmayan gayet yumuşak bir kıvamda hamur yoğurmanız yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hazırlamış olduğum hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Bu tarz mayasız tarifler yaparken yapacağınız hamuru mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Hamur yoğurma kabında yeteri kadar toparladıktan sonra masama bir miktar un serpip hamurumu masada yoğurmaya devam ettim. Kıvamını da sizler de görüyorsunuz. Yeteri kadar yoğurduktan sonra bir buzdolabı poşetinin içerisine alıp en az 15 dakika kadar bu şekilde dinlendireceğim. 15 dakikanın sonunda kıvam almış olan hamurumu bir kesme aparatıyla parçalara ayıracağım ve daha sonra bezeler haline getiriyorum. Kıvamını sizler de görüyorsunuz, gayet yumuşak bir kıvamda. Hamurlarımın tamamını bezeledikten sonra üzerlerini temiz bir poşetle örtüyorum. 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirmesi için bekleteceğim. Bu aşamaları lütfen atlamayın. Hamurlarınızı ne kadar dinlendirirseniz hamurlarınızı açmada da sıkıntı yaşamazsınız. Daha kolay bir şekilde açılacaktır. İlk hamurumdan başlayarak öncelikle merdane ile hamurlarımı büyütebileceğim kadar büyütüyorum. Daha kolaylık sağlaması için daha sonra da oklava yardımıyla hamurlarımı açmaya devam edeceğim. Siz dilerseniz aynı işlemi oklava kullanarak da baştan sona yapabilirsiniz. Ben hamurlarımı açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurların tamamını merdane ile açıp kenarda üzerlerini kapattım kurumamaları için ve oklava yardımıyla teker teker hamurlarımı inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Hamurlarımı yeteri kadar incelttikten sonra dilerseniz margarin, dilerseniz tereyağı olacak şekilde hamurların her tarafına gelecek şekilde özenle kullanmış olduğum yağı sürüyorum.
Yağın tamamen sürdükten sonra kenar kısımlardan, uç kısımlardan başlayarak rulo şeklinde sarıyorum hamuru. Ve son olarak da kendi ekseni etrafında döndürerek de gül şeklini veriyorum. Tekrardan dinlenmesi için kenara alıyorum. Üzerini tekrardan temiz bir poşetle örteceğim kurumamaları için. Hazırlamış olduğum hamurların tamamını da aynı işlemi yaptım. Videonun çok fazla uzun olmaması için o kısımları kestim. Yapılışı inanılmaz derecede kolay ve oldukça lezzetli bir katmer tarifi ve oldukça da çok kolay bir tarif. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz 5 çaylarınızda çok pratik bir şekilde katmer tarifimi hazırlayabilirsiniz. Gül şeklini vermiş olduğum hamurdan başlayarak, ilk hamurumdan başlayarak merdane yardımıyla hafif unladım masamı ve hamuru. Tavanızın boyutuna göre açabilirsiniz. Hamurlarımın tamamını açtıktan sonra hemen pişirme aşamasına geçiyorum. Kullanacağım tavayı mutlaka önceden ısıtın. 1-3 dakika kadar ısıttıktan sonra katmer hamurlarımı teker teker pişirme işlemine başlıyorum. Ocağımın ateşini orta ateşe ayarladım. Çok fazla yüksek ateşte pişirmenizi tavsiye etmiyorum. İçini çeke çeke pişerse katmerleriniz daha kat kat ve tel tel olacaktır. Üst kısmını yağladıktan sonra hemen diğer tarafını kızarmış olduğundan emin olduktan sonra diğer tarafını çevirdim. Tekrardan fırça yardımıyla tereyağla üzerini yağlıyorum. Tavanıza zarar gelmemesi için en başta tavanızı da yağlayabilirsiniz. Katmerlerimin tamamını pişirdim. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dediğim gibi kahvaltılarınız ve 5 çaylarınız için hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir tarif. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.